Alev Adil bir yazardır, bir sanatçıdır. Snoop Dogg gibi şimdi başkası gibi adımı anlattım. Ve bir akademisyen. Aslında doğduğumda benim adım Alev Adil değildi. Alev Adiloğlu olarak doğdum. Ben Mausalı Adiloğlu ailesinden geliyorum. Babam Kıbrıslı Türk, bir şair ve diplomat. Şimdi tabii emekli. Annem de bir İngiliz ressam. Londra'da babam hukuk okurken tanıştılar, aşık oldular. Kıbrıs'a döndüler. Ben Kıbrıs'ta doğdum. İlk dilim Türkçeydi ama her zaman iki dilliydim. Çünkü annem İngiliz olduğunu ama annem de mükemmel bir Türkçe öğrendi, mükemmel. Yani hiç de unutmadım. Ama İngilizceyi de her zaman konuşuyorduk, evde konuşuyorduk filan. Eğitimimi İngilizce'de gördüm. Junior School'a gittim. Yani kapalı yıllarda doğdum ama sınır biraz açılmıştı ve geçebilirdik. 67'den sonra geçebilirdik sanırım. Ben 68 mi 69, 70'te okula başladım. Ve Junior School'a gittim. Yani benim için ilk günlerimde benim dünyam iki dilliydi. Ondan sonra kaç yaşındaydım öyle 5 yaşına falan gelince televizyon da aldık. Tabii televizyon hep Rumcaydı. Cyprus Broadcasting Corporation. O zaman Rumca da Kıbrıs'ın bir dili olduğunu iyice yani biliyordum ama orada iyice anladım. Çünkü ben böyle televizyon seyretmek istiyorum. Rupert the Bear seyretmek istiyorum. Hepsi Rumca. Yani onun için bir şey anlamıyorsun filan. Orada bir sınır görüyorsun. Okula gittiğimde o dönemde yani ilk Kıbrıslı Türk çocuktum. Ama okulda hep yani teneffüste İngilizce değil tabii Rumca filan konuşulurdu. Ama birçok İngiliz, İrlandalı, Fransız filan yani kozmopolit bir ortamdı. Ama tabii ders zamanında o zamanlar her şey İngilizceydi. Onun için o bana bir güç verdi. Kendimi o kadar ötekileştirildim yani açıkçası. Ama onun etkisi daha az geldi. Çünkü İngilizcem ana dil gibi konuşabiliyordum. Ve onların tabii onlara daha yeniydi İngilizce. Onun için o bana bir güç verdi. Çok dilli olmanın gücünü o yaştan anladım. Ama tabii o dönemde yani köylerde bazı Kıbrıslı Türkler Rumca filan bilirdi. Ama bizim Maus ailesi diyorsunuz. Lefkoşa'da doğdum. O kapalı dönemde yaşadım, büyüdüm. Yani Rumca öğrenmek bir seçim değildi. Ve annem beni bu tarafta sinemaya getirirdi. Ve bazen kafelere falan giderdik. Ve orada ben kendimi unutup iki dilli konuştuğumda hemen tembih ederlerdi. Yok yok yalnız İngilizce konuş, yalnız İngilizce konuş. Onun için dillerin yerlere ait olduğunu da öyle öğrendim. İki dili her zaman karıştırmayı çok severdim. Ama bazı dillerin bazı yerlerde geçerli olduğu fark ettim. 74'ten sonra Kıbrıs'tan ayrıldık. Onun için İngiltere'ye gittiğimizde dünyamı kaybettim. Ama dilimi de bir tarafını kaybettim. Evde konuşulmuyor. Türk semtinde de oturmuyoruz. Ve bir de annem babamda bir şey vardı ki sanki sen Kıbrıs'ı hatırlamıyorsun. Yani öyle bir ısrar vardı. Sen savaşı, yani o travma arkada kalsın. Yeni bir hayat başlıyor. Tabii Kıbrıslısın ama İngilizsin. Yani. Onun için dünya tamamıyla İngilizce oldu. Ve Türkçem nasıl Türkçemi hala sürdürdüm? Şarkılarla, Ajda Pekkanlarla, Sezen Aksu'larla, yani öyle yani pop müzikle ve okumakla, edebiyatla.
Tabii orada da dilin bayağı değişiyor. Ve bütün eğitimim İngilizce olduğu için İngilizce yazıyorum. Yani kendimi öyle ince bir şekilde ifade etmek istediğimde hemen İngilizceye dönüyorum. Ama çok duygulandığımda birçok şey o küçük çocuktan Türkçe geliyor. Yani sevgilin seni üzdüğünde filan o ifadeler Türkçe geliyor. Türkçenin daha duygusal olduğundan değil ama o küçük çocuk bunları Türkçe sezdiği için öyle geliyor. Kıbrıs'a gidip geliyordum sık sık ama yani artık İngiltere'deydi hayatım. Ondan sonra 2017'de dönüş yapmaya karar verdim. Burada bana bir iş teklifi geldi. Avukat Sanat Okulu'nda dekanlık teklifi geldi. Ve ben de Kıbrıs'ı hayatımın öyle bir bölünmüşlüğünü artık iyileştirmek istedim. Şimdi benim bir şiir kitabım var. Venus in Furs ve o şiir kitabın bir bölümü benim ölü ikizime yazılmıştır. My Dead Sister. Çünkü sanki ben kendimi yarı İngiliz, yarı Kıbrıslı görmüyorum. Ben kendimi tüm Kıbrıslı ve tüm İngiliz olarak görüyorum. Yani bölünmüşlüğüm yoktur. İkilenmişim var. Ve hep içimde kaldı. Ben Kıbrıs'ta kalabilseydim. Çünkü ben vermedim o kararı. Gitme kararını ben vermedim. Annem babam verdi. Yani bana çocuğa sorulmaz. Onun için biraz yitirilmiş bir histi hem de. Ama her zaman içimde kaldı kim olurdum? Ne yapardım? Nasıl bir hayat yaşardım? Ve dönmek istedim. İşte dönüş yaptım. İş ortamında birçok Türkiye'li akademisyen de vardı, Kıbrıs akademisyen de vardı. Da gene böyle konuşuyordum, bu Departure Lounge Kıbrıslıca. Ondan sonra sanatçı Aslı Bolayır'la tanıştım. Hemen bir bağ kurduk çünkü hem çok Kıbrıslıyız, hem Kıbrıs'ı çok seviyoruz ama hem de kozmopolit olmak, dünyaya açık olmak bizim için çok önemliydi. Ama o çok Kipriagi konuşur. Ve onun etkisinde böyle öğrendim ve çok severim böyle Kipriagi konuşmayı. Yani aslında beni öyle büyütmediler ama yani öyle çok Kıbrıslı konuşmayı severim. Tabii bazen it's not 100% natural ama gene de öyle olur yani. Ve orada bir arkadaş dedi ama sen geldiğinde Türkçen çok daha güzeldi. Bozuldu ama ben de ne yapayım yani ne yapacağım? O Kıbrıslıca konuşmak ve daha resmi Türkiye'li dille konuşmak arası şeyi. Tabii Rumca ve Yunanca'da da var yani. The diglossic nature of Cypriot speech really fascinates me. That diglossic split is so wide that one can even say, is it a slightly different language? And it fascinates me because as a writer, you know, the diglossic tends to leave less trace. Or when we try to write diglossically, does it feel natural? And I'm fascinated by our accent, which is not conducive to either language. I mean, for instance, I'm really fascinated the way Greek Cypriots have a lot of sh in their accent when there's no sh in Greek at all. I mean, obviously, genetically, we're all from all over, but nevertheless, the earth holds the memory. Although I'm not a rejecter of standard Greek or Turkish in favor of the diglossic, but a polyphony is very important to me, a polyphony of all our languages. So what are the echoes of Phoenician, of Sumerian, of
ancient Persian, you know, all those are in the soil. We know from, you know, shards of French words and Italian words, the Lusignans, the Venetians, you know, the Ottomans, they've all left their mark on between the languages. So this polyphony, I think, enriches. It's not an argument against you know, the dominant language of Cyprus as Greek, or the importance and long-standingness of Turkish as an island language. But beyond the two official languages, there are so many ghosts and hauntings of other languages and the echoes, and that polyphony is very precious. And I also get sad when people say, oh, let's not speak in English because it's the language of the colonial. You know, any language that unites people, to me, is precious, however it came. Because language is an enriching thing. The easiest way I can talk about the benefits of being multilingual, why I wish I had more languages. I have a smattering of French, and I can read a menu in Italian, but and I'm trying to learn Greek on Duolingo. It's not working entirely. But the reason, even a very basic understanding of languages gives you is, or anyone who's tried, translation is never an act of transparent equivalency. It's always about creating, you know, something that is like something. It's not the same music, it's a slightly different song when you translate, which means that each language gives you a certain way of being. And it's like what I said when I was earlier about, I'm not half English and half Cypriot. I'm both an English speaker and a Turkish Cypriot speaker. So language multiplies the way you look at the world and the way you feel things. And language multiplies the heritages that you have access to. So for instance, I talked about my French being poor, but nevertheless I can read a parallel text and I can get some music there, even with my, you know, basic French. So being bilingual really gives you two worlds, two different ways of seeing things. And in that mixture, admixture, it creates a third way of being. Yani ben bazen bir şeyi böyle Türkçe başlarım and then I'll finish the sentence in English. It's a way of communicating with yourself and multiplying yourself that is so enriching. And I only wish I had more languages.